Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın gelmesiyle bir türlü çiçek açmayan çiçeksiz orkidelerinizin bol bol yeni çiçek dalları çıkarabilmesi için yine önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerinizin bu şekilde bol çiçekli olması mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı önemli püf noktalar var. Orkidelerin bu şekilde çiçekli olabilmesi için iki farklı gübre tarifi vereceğim. Bugün sizlere özellikle orkidenin kök, yaprak ve çiçek çıkarımında büyük destek sağlayan havuçtan bahsetmek istiyorum. Havuç özellikle içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidan, potasyum ve C vitaminleri sayesinde bitkinin hızlı bir şekilde büyümesine ve bitkinin canlanmasına yardımcı olur. Havuç içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Bu yüzden özellikle orkidelerin çiçek çıkarımını da destekleyecektir. Bitkilerde havuç nasıl kullanılır? Birinci adım olarak küçük dilimlere ayırıyoruz. Küçük dilimlere doğradığım havucu robotun içerisine koyup püre haline getireceğim. Evet, üzerine 200 mililitre su koyuyorum ve daha sonra robottan geçireceğim. Robottan geçirdiğim havuçlu suyun özellikle posasından ayırmamız gerekiyor. Çünkü posayla birlikte koyarsak orkide köklerine yapışacaktır. Bunu engelliyoruz. Toplamda bakın 200 mililitre havuç suyu koydum ve posasını ayırıyorum. Atmayacağım. Bunu da göstereceğim size nasıl kullanacağımı. Evet, üzerine 200 mililitre su koyuyorum. Evet, almış olduğum posayı da boş bir şişenin içerisine bu şekilde koyup üzerine çeşmede su koyacağım ve bunu bir gece bekletip yine orkidelerinize ya da evdeki bütün çiçeklerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Posayı da ziyan etmemiş olacağız. Hemen diğer hazırladığım tarifi çiçeklerimde kullanacağım. Her bir saksı için mutlaka 5 ya da 6 yemek kaşığı kadar vermenizi tavsiye ediyorum. Sıvı bitki besinlerini kesinlikle orkidelere çok fazla vermeyin. Ve bunun en sık aralığı ayda bir, yani 30 günde bir olmalı. Her bir meyve ya da sebze içerisinde farklı mineraller ve farklı vitaminler vardır. Bu yüzden dönüşümlü olarak her bir meyvenin özellikle vitaminlerinden ve minerallerinden yararlanabilmek için dönüşümlü olarak veriyoruz. Yine diğer bütün orkidelere de aynı şekilde 5 ya da 6 yemek kaşığı kadar vereceğim ve daha sonra sizlere zaman içerisindeki, aylar içerisindeki gelişimlerini de paylaşacağım. Zaman içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım.
Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sonucunda orkideler bu şekilde birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bunlar benim kendi büyüttüğüm orkidelerim. Çiçekli dönemde de mutlaka vitamin desteği sağlamanız gerekiyor. Bakın kök gelişimini görüyorsunuz. Bol bol yeni kökler çıkarıyor. Orkidelerde en önemli püf noktalardan bir tanesi doğru ışık alması. Orkide yapraklarının bol ışık alması gerekiyor. Orkidelerinizi mutlaka bol ışık alan pencere kenarına konumlandırın. Özellikle yaz aylarında çok yakıcı olan öğlen güneşi dışında kısa süreliğine sabah ve ikindi güneşlerini alan bir pencere kenarında orkide gelişimi daha hızlı olur ve orkide ne kadar çok ışık alırsa çiçeklenme sayısı daha fazla olur. Eğer orkidelerinizin çiçeklenme sayısı az oluyorsa bu az ışık aldığını gösterir. Bu yüzden bol ışık alan bir yere konumlandırın. Ve orkidelerinize doğru sulama yapmanız gerekiyor. Her zaman sulama yaparken kök rengine bakmalısınız. Köklerin rengi eğer gri ise demek ki orkidenin suya ihtiyacı var demektir. Eğer kök rengi sağdaki gibi yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yok demektir. Ve her zaman orkidenin ihtiyaç duyduğu su sadece bir su bardağı kadardır. Daha fazla su vermeyin ve günlerce asla bir saksının içerisine su ile bırakmayın. Son önemli püf nokta orkidelerde ikinci saksı kullanımı. Orkidelerin nem dengesini sağlamak için mutlaka ikinci saksı kullanmalısınız. Orkideler sadece yapraktan ışık alırsa gelişim için yeterlidir. Yani orkideler sadece kökten ışık almak zorunda değildir. Orkide tesislerine bakarsanız orkideler sadece yapraktan ışık alır ve böylelikle orkideniz ikinci saksı ile çok fazla nem kaybetmeden kök gelişimi daha hızlı olur ve çiçek çıkarımı da kolay olur. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.